Gittik Dede Hacı, tamam mı? Dedik, ne kadar dedik burası be? Dedi 100 euro. Yavaş be dedik. Vermeyeyim sana 100 euro. 40 euro para ödedik. 2.20 ödüyorsunuz. 2 euro 20 sent yani. Allah kimsenin, hiçbir ülkenin başına böyle felaketler vermesin. Gerçekten çok acı, çok kötü. Bir anlamda bir problemle yaşadık. Şöyle. Neyse, diğer bir konu şu arkadaşlar, rahatsız olduğumuz bir konu. İki arkadaşımız geldi bizim bu bölgeye yakın. Gizliliği haklarına saygı duyan bir kanal izledik. Meşhur kalamarımız. Burada da karışık bir ızgara var. Hardalla marine edilmiş tavuk. Bu da arkadaşlar beykiymiş. Şu kamerada gördüğünüz yer arkadaşlar 100 euro giriş ücreti istedi bizden. 6 tane beach var bu bölgede. Bu gördüğünüz şey Yunanistan tostu. Özellikle 3 tanesi çok lezzetli. Ben kendime lahmacunlu söyledim. Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün vlog tadında bir çekim yapmak istedik sizlere. Dedeaş'ta bulunan Vamos Beach'teyiz. Evet. Makri'ye bağlı, Makri bölgesinde burası. Daha önceki videomuzda izlemişsinizdir. Makri köyünü. Liman bölgesi olduğunu söylemiştik. Buraya ait beachler var. Sahil kıyısı şeridi var. Böyle 7-8 tane beach var. Hangisini tercih ederseniz Aynen öyle. oturabilirsiniz ama deniz çok güzel. Evet, denizi güzelmiş diye geldik biz de buraya. Bugün niyetimiz böyle vlog tadında bir çekim yapmak. Gezdiğimiz yerleri sizlere de aktarmak. Spesifik olarak bir yere gitmeyeceğiz. Bugün daha çok dinlenme tatil günü ilan ettik. Deniz kenarında. Şimdi bu bölgede aslında daha çok meşhur olan yerler varmış. Biz oraya gittik ama fiyatlar çok uçuktu açıkçası. Evet. 100 eurodan falan kapı açıyorlar beachlere girme konusunda. Ve bu adalarda böyle değil yani. Adalarda da çok daha ucuzdur. İşte daha şu an yoğun turist var. Evet. Hem Türkler hem işte Almancılar var burada. Bulgarlar falan çok fazla. Onların da tatil dönemi olduğu için bir de Ağustos ayı Yunanistan'da fiyatların en yüksek olduğu dönem. O yüzden Ağustos ayı değil de diğer ayları tercih etmeniz daha makul olur bence. Aynen bu bizim öyle. fikrimiz yani. Biz, gördüğümüz kadarıyla. Biz şu anda mesela buraya geldik. 40 euro para ödedik. Bu beach 40 euro ama içinde yeme içme de var. Aynen öyle. 2 tane şezlong ve içinde yeme içme var. 40 euroya kadar limitiniz var. Harcama limitiniz yani. İçecekler de aşağı yukarı 4 eurodan başlıyor. Biz 2 tane Freddo Cappuccino söyledik. 2 tane karışık meyve suyu söyledik. 2 tane de su söyledik. Şezlonglar bu ücretin içinde yer alıyor. Ve yani size şunu demiyor. Gelin buraya 2 tane kahve için işte 8 euro ödeyin demiyor. Diyor ki 40 euro bizim giriş ücretimiz var diyor. 40 euronun içinde de diyor 40 euroya kadar diyor yeme içme diyor. Alışveriş yapabilirsiniz diyor içeride. Bu şekilde tasarlanmış. Güzel, makul. Şu anda zaten Gümülcine bölgesinde de birçok beach'te bu sistem uygulandığını biliyorum. Bu da satışlarını arttırmak için herhalde. Hani yine pahalı değil aslında bakarsınız. Çünkü yedikleriniz yanınıza kar kalıyor. Bir tek sıkıntı var. İşte yeme mecburiyetinde bırakıyor sizi. Belki siz 800 euroya birer kahve içip denize girip kalkacaksınız ama işte bu sefer diyor ki 40 euroya kadar yemek yiyin. İşte ne bileyim hamburger, patates yiyin o da gibi sizi... şey olarak mantıklı. Sabah erken gelip tüm gününüzü denizde geçirmek isterseniz mantıklı. Aynen öyle. Yani... Ama bir iki saatliğine geliyorsanız çok da mantıklı değil. Değil. Kesinlikle değil. Bakalım şimdi size beach'i göstereceğim kısaca. Video içeriğinde tost yedik. Tostu tanıttık. Yunanistan tostunu. Onları falan izlersiniz. Sabah kahvaltımızı tostla yaptık. Evet. Hadi bakalım. Videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz şey Yunanistan tostu. Burada Batı Trakya'ya özgü bir tost. Çeşitleri bu. Burası King Food diye geçiyor arkadaşlar. Burası ilklerinden buranın. Çarşının içinde zaten direkt merkezinde. Rus salatası. Rus salatası. Merican. Cacık. Cacık. Yeter. Şu şekilde bu kadar çok döner katılıyor. Her şey var. Şu gördüğünüz menüde de lahmacun var mesela. Lahmacunun arasına aynı şekilde yapıyorlar. Gayet güzel. Ve şuradaki ürünler arkadaşlar özellikle 3 tanesi çok lezzetli. Kesinlikle tavsiye ederim. Gümülcine yolunuz düşerse burada bir tost yiyin. Bu Yunan cacığı koyu olarak evet, servis ediliyor arkadaşlar. süzme yoğurttan yapılıyor. Bu merican diye geçer. Aslında patlıcan ezmesinin bir türü. Bu da acı salça türü şeyle yapılıyor. Peynir ezmesi var. Rus salatası. Öyle gidiyor. Domatesi, maydanozu. Şu 3 ürün kesinlikle çok lezzetli. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Ben kendime lahmacunlu söyledim. İçinde cacık, merican, hardal ve soğan var. Soğan çok lezzetli. Buranın soğanları, kırmızı soğanları. Berna kendine tavuk söyledi. Biz çocuklarla tavuk söyledik. Genelde et söylüyorduk. Bu sefer değişiklik olsun dedik. Bu şekilde. King Food çarşının ilk tostçularından biri. Çarşı içerisinde bu şekilde dükkanı var. Karşıda yine meşhur kahvecilerden Şerafettin var. Yolunuz buraya düşerse buradan da kahve alabilirsiniz ama bunun kahvesi daha koyu. Mustafa'ya göre bu şekilde. Biz Mustafa'yı da daha çok beğeniyoruz. Yani Mustafa'dan alıyoruz. Hepsi güzel, çok güzel.
Ama biz Mustafa'dan alıyoruz. Bizim damak tadımıza daha çok hitap ediyor. Evet, bu daha yoğun kavrulmuş bir kahve. Arkadaşlar burası da aynı. Karşısıdır. Evet. Kum çok sıcak arkadaşlar. Ayaklarım yandı şu anda. Denize doğru gidiyorum. Sümeyye Lokman'la karşıda. Onların yanına doğru. Deniz güzel arkadaşlar. Deniz fena değil. Ancak Yunanistan'a gelirseniz 50 kilometre daha yapın. Fener Denizi'ne, yani bizim orada Gümülcine denizlerine girip. Belki günündendir bilmiyorum. Bakın şu an su biraz bulanık. İleri gittiğimizde bir tık rahatlıyor. Güzelleşiyor. Bugün biraz dalga var böyle. Su çok keyifli değil. Altımız kum böyle. Altın gibi güzel bir kum var. Yumuşacık. Ayağımızın altında. Yer güzel. Hava güzel. Böyle gösteriyor. Gel hadi onu alalım gel. Gel abinden alalım onu batıralım. Batıralım onu gel. Bayağı uzaklaşıyorsunuz kıyıdan. Kıyıdan uzaklaştığınız gibi belinize kadar geliyor suda. Şimdi arkadaşlar bu kıyıyı size tarif etmek gerekirse şurada görüyorsunuz beachler var sıra sıra ilerleyen. 6 tane beach var bu bölgede. İleri doğru gittiğinizde muhtemelen daha da vardır diye tahmin ediyorum. Ama bu bölge gayet güzel. Zübeyirpaşa yatak keyfisi. Şu kamerada gördüğünüz yer arkadaşlar 100 euro giriş ücreti istedi bizden. İşte yeme içme için de günlük sınırsız diye. Yani çok gereksiz olduğunu düşünüyorum şahsen. Biz de yanındaki diğer hemen dibindeki beach'e oturduk. O beach de fena değil açıkçası güzel. Yani aynı hep sular. Değer mi gelindir mi çok tartışılır arkadaşlar. Gümülcine de bu parayı vermeden de gidip bir iki saat şey yapabilirsiniz. Ama ben beach'lerden yana da değilim. Daha çok halk plajlarını kullanmayı daha çok seviyorum. Şemsiye ve sandalyeniz varsa. Biz biraz hem böyle bir değişiklik olsun diye uzun zamandır beach'lere oturmadığımız için hadi bugünlük bir değişiklik olsun dedik. Hem de sizlere çekimini yapalım. Fiyatlar merak ediliyordur. Onlar soruluyordur. Kimisi plajlarda konaklamayı seviyordur. Şezlong'da oturmak istiyordur. Ne bileyim kahvesi önüne gelsin istiyordur. Bu tarz seçenekler için evet onlara uygun ama bizim şahsımıza çok ben beğenmiyorum yani. Çok paranız olsa da tercih etmeyin derim. Yani bu benden nacizane bir tavsiye. Evet içeceklerimiz de geldi arkadaşlar. Freddo Cappuccino söylemiştik. Bir de karışık meyve suyu. 2 tane de su söyledik şu anda. Daha hakkımız olduğunu düşünüyorum. Soracağım daha sonra. Şimdi 3,5-4 euro civarında kahveler oluyor genelde. 3 euroda karışık meyve suları oluyor. Sulara da 50 ya da 1 euro yazıyorlar diye hatırlıyorum. 50 cent ya da 1 euro. Emin değilim. Hesaplayacağız bakalım. Neydi? Evet arkadaşlar şimdi plajdan ayrılıyoruz artık. Kısaca plajın özetini yapalım sizlere. Genel malda çok hoşuma gitmedi açıkçası. Buraya gelip 50 kilometre daha yapıp daha güzel plajlarda, daha güzel yerlerde yüzebilirsiniz. Evet. Bir anlamda bir problem de yaşadık. Şöyle az önce size 40 euro demiştik. 40 euro falan vermedik. 20 euro ödedik. 2 kahve, 2 meyve suyu, 2 suya 20 euro para ödedik. Genel olarak plajlar zaten böyle burada. Plajlar burada ve girerken 100 eurodan da bahseden oluyor. 40 eurodan da bahseden oluyor. İşte rezervasyonla aldıklarını da iddia ediyorlar, söylüyorlar. Aslında gelen giden de çok olmuyor. Evet. O yüzden bunlara aldırış etmeyin. Baskıyla bence girmeye çalışın. Hem indirim yapmayı da teklif edebilirsiniz. Aynen öyle. Hatta buralıyız bile diyebilirsiniz çünkü gereksiz Burası yani. Batı Trakya bölgesi. Türk olduğunuzu, burada yaşadığınızı da iddia edip söyleyebilirsiniz artık. Biz öyle dedik. Zaten burada yaşıyor. Yani kısmen gidip geliyoruz devamlı. Evet. Neyse diğer bir konu şu arkadaşlar. Rahatsız olduğumuz bir konu. 2 arkadaşımız geldi bizim bu bölgeye yakın. Onlarla beraber oturduk ve kahve söyledik. Kahve gelmedi. 2 saate yakın gelmedi. Makine bozukmuş ama bunu en başta söyleyebilirlerdi. Makinemiz bozuk. Evet. Kahvede bekleme olabilir falan. Ama ben öyle bunun bir sebebini söylemde de düşünüyorum. Yani başörtülü olduğu için Zeynep muhtemelen evet. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Evet. Başörtülü olduğu için işte aman bunlar gelmesin gibi bir tavır takılmış olabilirler. Evet. Bu arada her yerde, her plajda böyle bunları yaşamazsınız hayatta yani. O arkadaşlarımız da Fener tarafında yani Gümülcine tarafında beachlere gittiğinde hiç böyle problemler yaşamadılar. Yaşamamışlar daha önce. Evet. Özellikle sordum. Bu tarz şeyler dünyanın her yerinde olabiliyor. Türkiye'de evet. de oluyor, burada da olabiliyor. Evet. Bazı beachler istemiyor tesettürlü bayan. Evet maalesef öyle bir durumla karşılaşmış olduk. Onu da bildirmiş olalım size. Evet. Şimdi artık buradan ayrılıyoruz. Gümülcine'ye geri döneceğiz. Kapsuli adında Gümülcine'de çok methedilen, çok övülen bir taverna var. Şu anda oraya gideceğiz. Bu akşam diğer arkadaşlarımızla beraber. Yemekleri hem uygun hem de çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Bakalım ben kalamar yiyeceğim Hatun. Sen ne yiyeceksin? Daha farklı bir şey yiyebilirim. Çünkü geçen de Daş'ta kalamar yemiştik zaten. Evet. Yani bakalım salataları falan çok meşhurmuş. Size yine çekimini yaparız. Hep yine çekimini yaparız. O anı yaşayıp göreceğiz bakalım. Evet. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Otopark alanları da bu şekilde. Yolun yukarıki kısmı otopark, alt kısmında beach olarak yapılmış. Burada 7-8 tane sıralamaya beach var arkadaşlar. Siz kendi tercihinize, zevkinize göre herhangi birine oturabilirsiniz.
hafta hiç görünmedin mi kameraya? Evet bakın şu an sizi çekiyorum. Ne söylemek istersiniz sizi sevenlere? İşten çıktık. Şu anda eve gidiyoruz. Evde arabamızı park edip Platia'ya çıkacağız. Babamın arkadaşıyla çocuklar. Ama ben bir şeylerimi almak istiyorum arkadaşım. Dede Ağaç biliyorsunuz ki zeytiniyle çok meşhur. O yüzden sahil şeridi böyle komple zeytin ağaçlarıyla çevrili. Ben bu gezegenin önünde mavi, gökyüzü masmavi. Arkadaşlar bundan 2 yıl önce Rodopi bölgesinde büyük bir yangın çıkmıştı. Buradan da dağları görüyoruz. Ağaçları. Hepsi yanmış durumda. Zeytinlikler özellikle şu ağaçlar falan mesela yanmış durumda. Karşıdaki dağlar da birçok hayvan da burada ölmüştür büyük olasılıkla. Çünkü arıcılık da yapıyorlar çok fazla değil mi? Arı kovanları falan. Evet evet. Çok ya. Yanan insanlar, evleri de bazı köylere yangın sıçramış. Evini falan kaybeden insanlar da olmuş. İnsanın içi acıyor görünce. Allah kimsenin, hiçbir ülkenin başına böyle felaketler vermesin. Gerçekten çok acı, çok kötü. Deprem felaketleri, yangın felaketleri. Evet, şurada mesela siyah duruyor ağaçlar. Evet arkadaşlar, Dede Ağaç'tan Gümülcine'ye giden otoban yolu üzerinde 2.20 ödüyorsunuz. 2 euro 20 cent yani. Poliste? Hafta numara ne? Persto. Evet, ödemeyi yaptık. Kadın dedi ki beni çekmeyin lütfen dedi, reklam etmeyin. Biz de ne demek dedik? Kişisel gizliliği haklarına saygı duyan bir kanal izledik. İçiniz rahat olsun dedik. O seni anladı mı? Dexero Elnika. Şimdi arkadaşlar burada uzun zaman kalmaya başlayınca 1-2 haftadan sonra benim şive de kaymaya başlıyor. İsterseniz size kısaca kendi şivemden konuşayım. Bugün özetini çıkartmış olayım. Şimdi gittik Dede Ağaç'a, tamam mı? Neyse vardık. Gittik bir Paraliye'ye. Baktık bakalım nasıl ortam. Dedik ne kadar dedik burası ya? Dedi 100 euro. Yavaş be dedik. Vermeyeyim sana 100 euro. Anlayayım mısın? Dedim olmayacak bile. Bernard'ım kaçız. Kaçtık oradan. Gittik diğer Paraliye'ye. Beach'e. Oturduk, anlıyor musun? Adam bize dedi 40 euro. Yavaş sigara filmu dedim. Olmasın dedim 40 euro. Yavaş da vermem sana dedim o parayı. Sonra gittik oturduk neyse Şenzlong'da. İçtik kahveleri. 2'şer tane himo. 2 tane de nero. Bu Turkish Batı Trakya'sı. Tabii ki de böyle bir şey söylemedim. Bunlar sadece arkadaş arasındaki diyaloglar. Evet. Neyse. Gittik işte. İyisiyle kötüsüyle. Ben Dede Ağaç'ı çok beğenmedim arkadaşlar, açık söyleyeyim. Yani plajlarını çok beğenmedim. Yoksa Dede Ağaç'ın merkezini falan gayet seviyorum. Dede Ağaç'ın şeyi güzel değildi. Belki sezonuna biz denk gelemedik. Çok dalga da vardı. Deniz bulanıktı. Ama sığ bir denizdi yani çocuklar için ideal aslında. Ama suyu çok keyifli değildi. Zaten çok keyifli ve çok kalkak. Zübeyir çok beğendi. Mesela bizim aksimize Zübeyir bayıldı. Çünkü tam çocuklar için ideal aslında, çok sığ. Deniz var ya. O zaman imarete götürelim bunu. Evet, İmarete orayı çok bayılacak. severler. Evet. Burada imaret bölgesi var, Yunancası ne? İmeros. İmeros. Orası da çok sığ. Orası tabii bir dönem çok popülermiş. Eskiden tabii. Eskiden. Bundan 20 yıl önce. Evet. Şimdi öyle bir popülerliği yok. Sonradan askeriye falan kurulmuş oraya. Askeriye yıkılmış falan. Atıl bir bölge olmuş yani. Artık plaj bölgesi gibi değil de daha çok bizim insanımızın böyle daha muhafazakar kesimin gittiği bir yer olmuş. Şu anda Evet. da mesela benim kendi İnsanlar anneannemle- oraya kendi şemsiyesiyle, şezlonguyla gidiyor zaten. Hiçbir Evet. beach falan yok. Suyu çok sığ. Buradaki bütün sular temiz. Hiçbirinde yosun yok. Sonuçta Ege Denizi. Hem Yunanlılar çok önem veriyor giderlerin işte denize karışmamasına falan. Denizlerin Sahil, temizliğine- evet, denizlerin temizliğine. Sahilde bile yani şampuanla falan duş almanıza çok karşılar, görünce aşırı tepki gösteriyorlar. Şampuanla falan deniz kıyısında hassaslar yani. O yüzden denizleri temiz ve bakımlı. Marmara Denizi kapalı deniz olmadığı için yosun da yok. Bütün denizler aslında temiz. Sadece işte bazıları taşlı, bazıları kum, bazıları dalgalar çok bulanık olabiliyor bazen. Bölge bölge. Bizim yani söylemek istediğimiz aslında o. Çocuklar da tabii ki de sığ denizi daha çok seviyor. Rahatça oynayabiliyorlar suyun içinde. Dede Ağaç'ın denizi de dışı taş, içerisi kumsal.
hem de sığ bir şekildeydi. Ama biz hem beachleri çok beğenmedik. Su bulanıktı. O yüzden biz çok keyif almadık. Bu Gümülcine bölgesindeki Fener falan daha güzel, daha temiz. Daha berrak. Daha berrak. Maronya bölgesi var. Oraya daha gitmedik ama bir Kavala kadar tabii ki de değil. Değil aslında. Yolunuz eğer Yunanistan'a düşerse de Datça değil de Kavala'ya gitmenizi biz yani %100 daha çok öneririz 110 size. kilometre fazla yaparsınız arkadaşlar. 110 kilometre daha fazla yapın, evet, Kavala'ya gidin yani. Evet hani tabii ki de yer görmek istiyorsanız geçerken Dede Ağaca falan uğrayın ama deniz tatili yapacağım, ben denize gireceğim diyorsanız hem yemekleriyle hem plajıyla hem deniziyle Kavala'da muazzam bir tatil yaparsınız. Ve Bir de Kavala Kavala'yla Datça tavernaları aynı fiyattır. evet O kesinlikle kesin zaten yani. aynı yani Gümülcine'de de aynı fiyatlar. Evet. Böyle şişik fiyatlar falan yok yani böyle turiste ayrı geçireyim falan hani affedersiniz. O tarz durumlar olmaz. Biz yaşamadık yıllarca. Halkidiki'de falan pahalıymış. O biraz daha turistik bölge kaçıyor Selanik'e doğru. Ama Kavala falan o şekilde değil. Tütün tarlaları bu saatte sulama yapıyorlar. Evet, şimdi Gümülcine merkeze girdik arkadaşlar. Eve doğru gidiyoruz. Aracımızı eve park edip Platea'ya çok yakın olduğu için merkeze yürüyerek bir taverneye gideceğiz bu akşam arkadaşlarla. Şu manzaranın güzelliğine bakın be. Ya benim çocukluğum geçtiği için mi kıymetli? Şu manzaranın kıymeti yok ya. Başka yerde yok ya. Benim çocukluğum şu kaldırımda geçti. Evet arkadaşlar, şimdi taverneye doğru yürüyoruz. Yine Parku'dan, yine Platea'dan geçeceğiz. Şöyle sizi kısa bir tur attırayım. Hava çok sıcak. Şöyle önümden de göreceğiniz üzere aşırı derecede ama insanlar eğleniyor. Hava yeterince sıcak olmasına rağmen. Daha önceki videolarımda anlatmış mıydım hatırlamıyorum ama bu park benim geçtiğimde çok daha güzeldi. Şimdi yeni hali bu. Son bir 10 senedir herhalde. 5-10 senedeki hali bu. Çok daha eski ağaçlar, uzun çamlar vardı. Burası da belediye binası karşısı. Geçen bir arkadaş şey yazmış yorumlarda. Ben bu ilk videolarımdan biridir o benim çektiğim. Parkın yanından geçerken buraya demişim ki işte burası da neydi, belediye binasının ne falan filan demişim. Adam da daha yaşadığı yeri, büyüdüğü yeri bilmiyor falan filan gibi böyle bir söylemde bulunmuş bana. Yani o benim ilk videomdu. Buradan kendisinden özür dilerim yanlış bilgi verdiğim için. Evet, bu ilk videolarımızda göreceğiniz gibi bak Platea burası arkadaşlar. Burası da Kılıç. Gördüğünüz üzere. Şimdi karşıya geçeceğiz. Gelin tutun elime. Size Platea'yı kış ayında göstermiştik en son. Bir de öğlen saatine falan gelmişti galiba bir kere de. Yanlış hatırlamıyorsam tabii çok da emin değilim. Şimdi yaz ayı Platea'nın en canlı zamanı. Hatta ve hatta şu anda Almancılar gitti. Bundan bir 2-3 gün önce daha da yoğundu. Almancılar bugün artık yola çıkıyor herkes. Hatta gümrükte Türkiye'den geçen koridorda 7 saatlik bir sıra varmış. Çok uzun bir sıra varmış. O yüzden şimdi Almancılar da gitti ufak ufak. Daha yerel insanlar kalmaya başladı burada. Burası daha önceki videolarımda da bahsetmiştim zaten sizlere. Merkez gibi düşünün yani. Gümülcine'nin en merkezi, çarşıların, pazarların olduğu bölge, dükkanların, kafeteryaların, ne bileyim tavernaların da olduğu bölge aynı zamanda. Ragazzi arkadaşlar buranın da pizzasının çok güzel olduğunu söylüyorlar. Daha biz yemedik, bilmiyoruz. Bakarız ilerleyen zamanlarda. Avantgard şu karşıda gördüğünüz köşe kafe, şurada direkt. O kafede benim gençliğim geçti. Çok meşhurdu. Burası da arkadaşlar Platea'nın arka sokakları. Dükkanlar vesaire her şey var. Şimdi biz bu meşhur taverneye gidiyoruz. Tavernanın ismi de Kapsülü arkadaşlar. Biraz yer ayırtmak zormuş. Kokuları gelmeye başladı zaten. Gerçekten de 2 akşam önce dayımla gelmek istedik yemek yemeye diye. Bayağı bir sıra vardı önünde. Bakalım bugün biz yerimizi ayırttırdığımız için rahat edeceğimizi düşünüyoruz. Şu karşıda gördüğünüz yer. Şimdi bizim arkadaşlarımız da karşıda. Yer burası. Aşırı derecede yoğun. Küçük bir yer zaten. Herkes dışarıda yemek istiyor. Ama mekanın yemekleri vesaireleri çok güzelmiş. İşte. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu benim çocukluk arkadaşım.
kardeşim Mustafa. Bu da güzel eşi Zeynep. Burada daha kıymetlisi var. Osman. Bu da onların evladı. Şimdi yer bekliyoruz. Sıra bekleyeceğiz biraz. 6 kişiyiz çünkü kalabalığız bugün. Yer bulmakta biraz zor olacakmış burada. Söyledik ama yer ayırtacaklar bize. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi oturduk. Nasıl yükselecek? Sipariş vereceğiz birazdan. Şimdi burayı daha çok Mustafa iyi bildiği için biz ilk defa geldiğimiz için menüye o bakacak. Onun tercihlerine saygı duyarak gelecek ürünlerin tadına bakacağız. Tabii ben kalamar yiyeceğim kesinlikle. Bakalım neler gelecek. Mezeler geldi. Şurada bir salata geldi. Felaket. Ya efsane. Şu an patates toplarımız da geldi. Bakacağız böyle. Kafer topu. Kalamarım da geldi. Meşhur kalamarımız. Lezzetli mi göreceğiz. Burada da karışık bir ızgara var. Hardalla marine edilmiş tavuk. Hardallı tavuk. Burada da ağlayan bir adet Bebek. Bu da arkadaşlar beytiymiş. Çok güzel cacıkla beraber geldi, salatasıyla beraber. Değişik bir beyti. Yemekler felaket. Evet arkadaşlar tatlımız da geldi. Portakallı börek tatlısı. Acayip derecede lezzetli. Berna nasıl yemekler? Güzeldi, çok güzeldi. Felaket. Burada porsiyonlar genelde Türkiye'ye göre biraz daha büyük geliyor ve çok doyurucu Biraz daha oluyor. mı? Çok daha fazla diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.